Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler için bugün güzel bir pasta hazırlayacağım. Pastamızda normal klasik böyle kekli metotta değil, nasıl söyleyeyim, profiterol hamurundan hazırlanmış simit şeklinde güzel bir pasta. Pastamızda iki sevgili seyirciler yöntem var. Bir tanesi birinci bölümünde hamurunun pişirilmesi, diğer bölümünde de kremanın hazırlanması. Önce hamuruyla başlayacağız pastamızın. Burada 1 su bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 fiske tuz, 1,5 su bardağı da una ihtiyacımız var. Özür dilerim, burada tereyağını söylemeyi unutmuşum. 100 gram da tereyağı var. Sonra piştikten sonra da yumurtalar sırasıyla girecek. Hemen gelelim kremaya. Kremada ise 4 su bardağı süt, soğuk süt, 1 bardak toz şeker, 2 çorba kaşığı tepeleme un, 2 çorba kaşığı tepeleme dolu mısır nişastası, 1 yumurta sarısı, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ile hazırlanacak. Sonra da içine istersek muz, meyveler, çikolata parçaları, onları ilerleyen saatlerde birlikte karar vereceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce hemen tenceremizin altını yakıyoruz. Sıvılar geliyor. Sıvılarda su. 1 su bardağı, 200 mililitrelik klasik su bardağı ile sevgili seyirciler. Burada 1 çay bardağı süt var. Normalde ekler pastadakinde tek farkı burada içinde süt olması. Normal ekler pasta yaptığımızda içine sadece su koymuştuk, süt koymamıştık. Ama bunda süt var sevgili seyircilerim. Evet, 100 gram tereyağı ya da alternatif olarak margarin, ikisi de olabilir sevgili seyircilerim. Şu anda 1 su bardağı su, 1 çay bardağı süt, 100 gram tereyağı, 1 çorba kaşığı buraya toz şekeri ilave ediyorum. Sonra da ununu ilave ettiğim zaman da 1 fiske tuz ilave edeceğim. Önce bir tereyağı, sıvılar kaynıyor. Ondan sonra unlu ile devam ediyoruz. Evet, şimdi süt, yağ, su, şeker birlikte kaynadığı anda hemen ununu döküyoruz. Çünkü uzun uzun kaynatırsak içindeki sıvılar buharlaşır. Ölçümüz değişkenlik gösterir, ondan dolayı söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen 1,5 su bardağı unu buradaki sıvıların üzerine döküyorum. Hepsi geldi mi içinden? Heh, tamam. Şimdi kısık ateşte sevgili seyircilerim hemen şöylece hızlıca karıştırarak hamurumuzu pişireceğiz. Daha tuzunu atmadım. Şimdi tuzunu da ekleyeceğim oraya. 1 fiske tuz. Hemen bakın giderek hızlıca koyulaşacak. Koyulaşır mısın canım? Böyle hızlı karıştıralım ki topaklar olmasın diye söylüyorum içinde. Şöyle kaşığın da ters kısmı ile de ezebilirsiniz biraz. Burada elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Anında koyulaşıyor çünkü. Burada pişirme süresi de çok kısa. Mini minnacık bir lokma şöyle. Bir fiske tuzunu da ilave ettim. 2 dakika kadar pişireceğiz burada. Şimdi pişirmede şöyle spatula ile karıştırmamız kolay olur. Böyle yardım alabilirsiniz. Hamurun burada kısa süreliğine hemen şöyle pişirilip sonra da soğuma aşamaları başlıyor. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Güzelliğe bakın. Subhanallah. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize. Evet. 2 dakika içinde şöyle hemen hızlıca hamuru pişirip sonra da soğumaya alıyoruz. Yumurtalar sonra gelecekler buraya. Yumurtaları şimdi koymuyoruz. Sonra geliyor sevgili seyircilerim. Ve ocağın ateşini artık kapatabiliriz. Görüyor musunuz? Bakın şu güzelliğe bakın. Evet. Canım piştin mi sevgiyle? Evet, şimdi pastamızın ikinci bölümüne geldik. İkinci bölümde kremayı hazırlıyoruz. 4 su bardağı süt, 800 mililitre. Hemen şöyle alıyorum. Soğuk sütü tencereye döktük. Buranın üzerine 2 çorba kaşığı tepeleme dolu un, 2 çorba kaşığı dolu mısır nişastası, 1 tane yumurta, bütün ya da sarısı siz bilirsiniz, her ikisi de olur.
Bütün koyacağım bu defa, değişiklik olsun. 1 paket vanilya. Onu da ekledim. 1 su bardağı toz şeker. Az şekerli seviyorsanız bir su bardağından biraz eksik koyabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi buraya sadece 2 çorba kaşığı sonunda tereyağı gelecek. Çırpma teli ile karıştırarak kremamızı pişiriyoruz. Evet sevgili seyircilerim, yeni yıl pastamızın kreması kaynadı. Ceylan gözünü görüyoruz, bakın pıtı 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 yapıyor ama çırpma teliyle güzelce karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Bu pasta kreması güzel, böyle pastacık kreması tarzında bir krema olup çok güzel oluyor. Bunun içine birazdan tereyağı ekleyeceğim. Şimdi hemen ocağın ateşini kapatıyorum. Buradan alacağım ama alırken son bir daha karıştırıp, normalde aslında bu tenceresinden değiştirmekte fayda var. Ya böyle 1-2 dakika karıştıracaksınız, dibine tutmasın. Çünkü tabanlı bir tencere olduğu için ısı vermeye devam eder. Hemen ayrı bir kaba alırsanız güzel olur. Hemen sıcaklığı ile üzerine bir streç film kapatıyoruz. Streç filmi kapatınca yöntemi şöyle. Böyle bırakırsak içine sürekli su indirir. Buhar yapar, suyu içeriye gönderir. Dolayısıyla pastacı kremanız istediğiniz kıvamda olmaz. Ama streç film ya da naylonu içine indirirseniz yakın mesafeye, o zaman böyle bir sıkıntı kalmaz sevgili seyircilerim. Buhar yapmaz. Orada tam tersine bu defa kurumadan çok güzel bir krema olarak sofrada, masada yerini alır. Onun için aman ne yapıyoruz? Şöyle naylon ya da streç filmi direkt tenceredeki kremaya mutlaka değdiriyoruz. Evet sevgili seyircilerim, tellerini taktım mikserimin. Sonra fişini takıyorum. Evet, şimdi burada pastamızın hamurunu pişirmiştik. Üzerine hemen streç film kapattım. Ocaktan alır almaz ayrı bir kaba aldım. Soğutma çalışmalarını kapattım. Parmağımı daldırıyorum. Parmağımızın dayanabileceği ısıya geldiği zaman artık tamam demektir. Isısı fazla olursa yumurtalar pişer. Aman ona dikkat edelim kıymetli seyircilerim. Şöyle parmaklarınızla hemen şöyle bir havalandırıverin. Sevgi çiçeğim benim, ne güzel oldun. Şimdi burası hazır. Birinci yumurtamız gelecek. Birinci yumurta gelirken önce mikserle çalıştırmaya başlıyoruz. Şöyle bir ilk sıcaklığı çıkıversin. Canım benim. Yumurtalara zarar gelmesin çünkü pişerse bizim pastamızın keki olmaz. Bir daha kontrol edeyim. Tamam. Şimdi istediğimiz gibi olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci yumurta sevgiyle iniyor. Ve böyle sırasıyla 4 tane yumurtayı tek tek mikserle çalıştıra hepsini hamurun içine dahil edeceğiz. Evet efendim, pastamızın kağıdını güzelce çizdik kalemle, tabakla birlikte 18 santim, yani tatlı tabağı ölçüsüyle çizdikten sonra ters çevirdim. Yani mürekkepli yer altta kalmış oldu. Şimdi hemen burada kremamızı dolduracağımız tek kullanımlık poşetler var. Bunlar bizim işimizi çok kolaylaştırıyor kıymetli seyircilerim. Pastacılık ürünleri satan yerlerden alabilirsiniz. İsterseniz şu yöntemle de doldurabiliriz. Bakın böyle getiriyorsunuz. Bardak ya da bir daha geniş bir şeyin içine şöyle poşetini oturtuyorsunuz. Sonra hemen şuradan alıyoruz. Buraya şöyle sevgiyle dolduruyoruz. Şu anki kıvamını görüyoruz. Ben buraya sadece bir 3'te 1 su bardağı kadar daha süt ilave ettim. Biraz koyu oldu sevgili seyirciler. Yumurtalar sanırım biraz küçüktü. Ondan dolayı çok koyu olursa hemen birazcık içerisine süt ilave edin. Kıvamını biraz yumuşatabilirsiniz. Evet, bakın hemen dolduruyorum hızlıca.
Canım benim, sevgiyle dolar mısın? Tamam. Kalanını da hemen şöyle yapayım. Normalde pastacılar şöyle eline yaparlar az önceki yapmış olduğum işlemi. Sonra getirince buradan gidince şuradan da yakalarlar eliyle. Ondan sonra ve kolay doldurulmuş olur. Şimdi hemen bir sıkalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi sevgili seyircilerim, hemen yağlı kağıda çizip ters çevirdikten sonra burada devam edeceğim. Bakın o çizginin üzerinden Bismillahirrahmanirrahim. Bizim pastamızın kıymetli seyircilerim burası kek bölümü olacak. Şöyle çevire çevire dikkatli bir şekilde yuvarlak dairemizi oradaki çizmiş olduğum çizginin üzerinden devam ettiriyorum. Evet efendim, yeni yıl pastamızda güzelce yağlı kağıdın üzerine tek kullanımlık poşet ile sıktık. Şanti torbası poşetiyle. Şimdi üzerine hafiften bir fırçayla süt sürüyorum. Neden böyle yapıyoruz? Üzerine şimdi bademler gelecek. Bademlerin kolay yapışabilmesi için sevgili seyircilerim file badem burada serpiyorum üzerine. File badem güzel bir görüntü de verir kızardığı zaman. Şöyle biraz bademlerden serpiyoruz. Fırınımız 170 derecelik ısıtılmış bir fırın. Alt üst ayarda fan kapalı olarak pişireceğiz. Pastamızın burası kek bölümü olmuş oluyor sevgili seyircilerim. Bolca üzerine bademlerini verdim. Canım benim, fırına gitmeye hazır hale geldin mi sevgiyle? Gidiyor. O zaman şuradakine de verelim birazcık badem. Ve hemen hiç bekletmeden pastamızın efendim şu anda kek bölümü tamamlanmış bulunuyor ve fırın yolculuğu diyoruz. Çok da güzel bir görüntüsü olmuş. Sevgiyle hazırlanan güzel bir bakalım yeni yıl pastası Oktos'tan çıkıyor. Bismillah. Canım benim. Güzel güzel. İyi yolculuklar canım. Fırının orta katında 170 derecede ortalama 25 dakika 30 dakika arası ama fırından çıktıktan sonra net süreyi paylaşacağım sizlerle. Sevgili seyircilerim, şimdi fırından pastamızın hamurunu almak üzere yola çıkıyorum. Ne kadar süre pişti? Hemen saatime bakıyorum. Son 10 saniyede dahil ettiğimizde tam 1 saat pişti sevgili seyirciler. Oktayus'ta 25 dakika ya da 30 dakika demiştin diyebilirsiniz, haklısınız. Ama ve lakin ben planda patişür hamuru küçük parçalara göre hesaplamıştım. Ama bu biraz daha büyük olduğundan sürede uzamış oldu. Bakın şu anda fırında. Açıyorum kapağını. Bismillahirrahmanirrahim. Gelir misin canım? Sevgiyle gel bakayım. Nasıl da gelirmiş. Evet sevgili seyircilerim, şu anda bakıyorum. Gayet güzel pişmiş. Fırından alıyoruz. Ortada bir tane de büyük olanı var. Görüyor musunuz? Gel bakalım canım şöyle. Hemen tezgahıma alıyorum. Sevgili seyircilerim, kalan hamurdan sıkmıştım. Ortaya da kocaman böyle bir tane profiterol gibi oldu. Şimdi erken çıkartırsak fırından söner, bir daha kalkmaz. Ondan dolayı çok dikkat etmek gerekiyor sevgili seyirciler. Fan kapalı fırının orta katında pişirdik pastamızın hamurunu. Evet, şimdi sıra geldi hızlıca kremasını çalıştırma bölümüne. Kremasında sevgili seyircilerim hazırlamış olduğumuz kremayı üzerine gelecek şekilde streç filmi değecek bir şekilde koymuştum bakın. Değecek şekilde koyduğumuzda herhangi bir sulanma var mı? Bakıyoruz, hiçbir şey yok. Pırıl pırıl. Eğer ki üstte kalsaydı streç film hep buharlar akacaktı. Isı yüksekten geldiği için. Şu anda kremamız ılık hale gelmiş oldu. Oda sıcaklığında. Şimdi buraya 2 çorba kaşığı yine oda sıcaklığında tereyağını ekliyorum ve tereyağı ile kremayı çalıştırıyorum.
Değerli seyircilerim, yeni yıl pastamız genel yapısıyla ortaya çıktı. Şimdi üzerine pudra şekeri eleme vakti geldi. Bademler kızarmış. Birazcık yumuşayıp aşağıya doğru çökmüş. O da normaldir çünkü taşıyamıyor. Bayağı bir kalın olduğu için hamuru. Ama olsun, yine de her şeye rağmen çok güzel görünüyor. Kreması muzu ile buluştu. Ortaya da buradaki bir tane büyük sıkmıştım ya. Onu da değerlendirdim. Tam ortada yerini aldı. Yeni yıl olduğu için böyle üzerine kar yağdırıyorum pastamızın. Dolaba kaldıracağız. 2 saat bekleyecek. Ondan sonra pastamız servise hazırdır. İsterseniz istediğiniz çikolata parçaları, meyve parçalarıyla da süsleyebilirsiniz. O konuda tamamen serbestsiniz. Yeni yıl pastamız buzdolabında 3 saat kadar bekledikten sonra şimdi servise hazır hale geldi. Hemen bir dilim keseceğim. Sizlerle paylaşacağım kıymetli seyircilerim. Bol kremalı, muzlu, değişik bir pasta. Bakın, görüyor musunuz? Beyaz, böyle bol kar yağdırılmış pudra şekeriyle güzel bir pasta oldu. Pastamızın şimdi hemen kıvamını da sizlerle paylaşayım. Hatta şöyle çevireyim ki iç dokusunu da görebilmeniz için. Evet, şimdi pastamızda kıymetli seyircilerim hemen şöyle kesiyorum, bakın. Bol kremalı, görüyor musunuz? Bol kremalı pastamızı bir de şöyle keseyim. Evet. Yeni yılda yenilikler, güzellikler, sevdiklerinizle birlikte inşallah olsun kıymetli seyircilerim. Elimden geldiğince güzel bir pasta hazırlamaya çalıştım. Kanalıma abone olup destek olan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.